Merhaba, ben İbrahim Durhat. Samsun'da doğdum, Samsun'da büyüdüm ve gezmediğim zamanlarda da Samsun'da yaşıyorum. Gezme isteği küçüklükten beri gelen bir şeydi. Özellikle annemin beni seyahatlerine götürmesi, beni gezdirmesi benim için bayağı büyük bir tutkuydu ve sevgiydi. İlk olarak 2012 yılında yurt dışında düzenlenen Türk Kültür ve Kitap Fuarlarına katılmamla yurt dışı seyahatim gerçekleşti. Tabii tam olarak gezi olarak değil ama en azından orada çalışıp orada da farklı insanlarla tanışma fırsatı buldum. Bu seyahatlerimde kazandığım paraları da daha çok kenara attım ve biriktirdim. 2015'in Eylül ayında ilk seyahatimi İstanbul'dan Zürih'e giderek gerçekleştirdim. Bir anda planlar değişti ve kendimi İtalya'da buldum. İtalya'nın ardından bir anda İspanya'ya geçtim. İspanya'dan Fransa'ya, Fransa'dan Belçika'ya, Belçika'dan Hollanda'ya derken seyahatim 5-6 gün olarak planlarken bir anda 20-30 günlük bir seyahati buldu. O seyahat sırasında ilk deneyimlerimi yaşadım diyebilirim. Yolda genellikle otostopla geziyorum. 6 saat bekleyip kimsenin beni almadığı da oluyor araca. Hatta Norveç'te bir gün Bergen'de 4 saat yağmurun altında ıslandığımı, hasta olacak derecede bayağı titrediğimi hatırlıyorum. Ulaşım araçlarını bir şekilde kullanmak zorunda kalıyoruz. Mesela en uzun tren yolculuğumu Hindistan'da 28 saatlik bir yolculuk olarak yaptım. Yani inanılmaz zevkli, güzel, tabii bir o kadar da yorucu bir seyahatti. Mesela Baltık Denizi'nde İsveç'ten Finlandiya'ya geçerken 17 saatlik bir yolculuk geçirdim. Gördüğüm manzaralar o yolda inanılmaz güzel manzaralara şahit oluyorum. Özellikle hani İskandinavya benim için o yolculuk konusunda çok farklı bir yerde. Norveç'ten İsveç'e geçiyordum işte. Ve yolda işte otostopa beni alan abi böyle yolda güzel sohbet ettik. Bayağı 1 saat, 1,5 saat muhabbet ettik. Ardından benim çantamın kulbunun kopuk olduğunu, işte havanın da kararmasıyla zor durumda kaldığımı gördü ve bana hani ya dedi ben sana burada dedi otobüsle devam etmeni öneriyorum. Hatta dedi otobüs biletini ben almak istiyorum dedi. Bana işte 40 euro kadar bir para uzattı. Hani paranın miktarı işte ne kadar olamadığı çok da önemli değil ama o anda benim gerçekten moralim bozulmuşken, gerçekten motivasyonum birazcık olsun düşmüşken dedim ki yani hani gerçekten bu beni gerçekten ayağa kaldıracak diye düşündüm. Çünkü yolum daha 3-4 saat devam edecekti. Akşam hava kararmış. Ve ben hani çok teşekkür ederek kabul ettim. Hatta kendisi dedi ki ben dedi Türkiye'ye gelirsem sen de bana yardım edersin dedi. Hani bu şekilde güzel bir sohbetimiz oldu. Ondan sonra ben yola zaten otobüs bileti alarak otobüsle devam ettim. Ve hani bu unutamadığım bir an olarak bende kaldı. En çok merak ettiğim ülkelerden biri olan Norveç'e gittim. 3 tane tırmanma rotası belirledim kendime önce. Ve 10 günlük bir süre içerisinde tamamen otostopla sürecek bir yolculuğa başladım. Dağları tırmanıp o Trolltunga'ya varmak benim için çok özel bir duyguydu. Ya, tabii ki benim için yetmedi çünkü ben kuzey ışıklarını özellikle görmek istiyordum ve bir arkadaşla planımızı yaptık. Sadece 5-6 günlük bir zamanımız vardı. Hani görüp göremeyeceğimiz de kesin değildi. Çünkü kuzey ışıkları dediğimiz olay Ekim ayından işte Mart ayına kadar olan, işte o süre zarfında görmeniz muhtemel, tabii ki kesin değil. Çünkü havanın iyi olmasına bağlı, işte şehrin uzakta bir yerinde olmanıza bağlı, ışıkların olmamasına bağlı falan. Acaba bugün nerede konaklasak diye düşünürken o gece tanıştığımız bir taksici abi ben sizi bugün misafir edeyim ve o şekilde misafir olmuş olduk. Şimdi bu mükemmel yerden ayrılmanın vakti geldi. 10 Şubat Cuma 2017. Ertesi gün bir daha yola çıktığımızda
Türk bayrağı ve Norveç bayrağıyla beraber otostop çekerken karşı şeritten bir araç gelip durdu önümüzde ve "Abi siz burada ne yapıyorsunuz?" dedi. Yani bir Türk bize dünyanın, yani Avrupa'nın son noktasında bu şekilde karşımıza çıktı. Yani biz de şok olduk. Böyle dedi ki, yani madem böyle geziyorsunuz bu şekilde, benden de size bir kıyak olsun. Gidin işte biraz daha ileride, 200 kilometre falan sanırım, benim restoranım var, oradan bir yemek yiyin dedi. O restoranda sağ olsun oradaki iki abi bize yemek ısmarladı. Hatta çok güzel muhabbet ettik ve eğer dedi bir daha bu tarafa döneceksiniz, bende de misafir olun dedi. Şans işte, o gün akşamını kamp yaptık ve ertesi gün yine aynı yere döndük. O Ferhat abi, hatta Ferhat abinin evinde bir gece de orada konaklamış olduk. Özellikle Güney İspanya'da çok merak ettiğim yer olan Alhambra Sarayı'nda kesinlikle her ayrıntısına kadar tek tek inceledim ve hani inanılmaz bir işçilik vardı. Kesinlikle yıllar öncesine yapılmasına rağmen Endülüs mimarisinin ne kadar güzel, detaylı, dizaynlı olduğunu görmüş oldum. Hatta sarayın her noktasında diyebilirim, La galibe illallah, Arapça olarak bu yazıyor. Yani Allah'tan başka galip yoktur. Ki bunu da işte orada yapılan zaferin ardından işte hükümdar sen bizim işte galibimizsin, sen işte şampiyonsun gibi sözler söylemelerinin ardından halkın o hayır tek galip Allah'tır diyerek bu yazıyı sarayın her noktasına ince işçilikle işlemiş. Fas'a gittiğimde insanların kesinlikle çok eğlenceli olduğunu, yani özellikle mesela Marrakeş'te Cemal Fener Meydanı'nda maymun oynatıcılarının, yılan oynatıcılarının, hatta gördüğümde şok olduğum, çünkü hiçbir şekilde beklemiyordum, onları yerinde görmüş oldum. Yılan yok. Çok korktum ya. Orada Fas'ta tanıştığım insanlarda da özellikle Türk olduğumu duyduklarında bir verdikleri tepki bayağı hoştu. Yani mesela ben onlara işte I am from Turkey falan dediğimde onlar ha İbrahim Tatlıses, işte Polat Alemdar, hatta Murat Alemdar diyorlar onlar da. Gerçekten çok samimi, çok güzel zaman geçirdim Fas'ta ve nasip olursa bir daha gitmek istiyorum diye planını bile yaptım hatta. Barcelona'da sahilde böyle bir küçük hani dinlenelim diye yattığımızda bir yarım saat sonra telefonumun çalındığını anladım. 5 dakika falan bir şok yaşadım. Hatta arkadaşıma dedim ya sen mi aldın falan, hani bir şaka mı yapıyorsun falan dedim. Yok dedi, ama hani kaybolduğunu, çalındığını anlayınca dedim yapacak bir şey yok. Gezimiz daha 35 gün daha, ben yoldayım. Hani ne yapayım dedim, devam edeceğim. Ertesi günü aklıma bir anda kıvılcım çaktı ya, Samsun'da yani benden misafir olan bir arkadaş vardı. Bu Couchsurfing'de tanıştığım arkadaşa mail attım ben. İşte arkadaşın telefonundan. Dedim böyle böyle, ben dedim işte İspanya'ya geldim, Barcelona'dayım. Buradaysan görüşelim. Ya tabii dedi, hemen buluşalım edelim. Onunla buluştuk. O gün de onda kaldık mesela. Yani Samsun'da ben onu misafir etmiştim. Gittim Barcelona'da, İspanya'da o beni misafir etti. Özellikle Couchsurfing, Airbnb, işte hosteller, çadır, bu gibi seçeneklerim var tabii. Ama benim en çok hoşuma giden kesinlikle Couchsurfing. Oranın insanı olduğu için o beni kimsenin, belki turistlerin, gezginlerin bilemeyeceği başka noktalara götürebiliyor. O şekilde bir gezi yapabiliyor ya da kendi evde hazırlayıp beraber yemek yiyebiliyoruz ya da ben ona kendi kültürümden bir şeyler hazırlayıp beraber yemek yiyebiliyoruz. Çadır konusunda dikkat edilmesi gereken bence en önemli konu, sabah kalktığında göreceğin manzara. İşte gece onu asıl ayarlamalısın ki sabah kalktığında, uyandığında, çadırının o fermuarını açtığında mükemmel bir manzarayla karşılaşasın. Hindistan kesinlikle gezilip görülmesi gereken, Asya'nın nadide bir yeri yani. Hani inanılmaz kalabalık, inanılmaz farklı kültürlerin, farklı dine mensup insanların, yani o dine inanan insanların bir arada olduğu ve
o kadar çok kavganın ve gürültünün olmadığı bir yer. Belli dönemlerde zaten her ay belki bir festival var. Yani gerçekten insanlar eğleniyor. Benim gittiğim zaman bu Hinduların Holi Festivali vardı. Bu Holi Festivali'nde Jaipur şehrinde kutladık. İyinin kötüye galibiyetini anlatan işte renkli boyalarla milletin birbirine boyalar attığı bir festival. O festivalde bir Türkçe müzik de açtım hatta. Hindistan'la Pakistan sınırı arasında Amritsar diye bir bölge var. O bölgede bayrak değişim töreni oluyor her gün akşam saatlerinde. Birbirlerine karşı değişik bir gövde gösterisiyle Pakistanlı ve Hindistanlı askerler böyle bir değişik kutlama yapıyorlar. O tören bayağı enteresan gelmişti bana. Ve yine Amritsar'da, o Pakistan sınırındaki şehirde de Sihler yaşıyor. Sihizm dinine inanan insanlar yaşıyor. Gerçekten hani Müslümanlara çok yakın bir din olarak geldi bana. Çünkü insanları çok hoşgörülü, çok böyle güler yüzlü, hepsi böyle yani yardım etmeye çalışan vesaire. Hatta onların Golden Temple diye altın tapınakları var. İbadet ettikleri bir mabet. O mabette insanlar hani sürekli böyle bir yaklaşık 16-18 saat bir yemek servisi var. Eğer misafirseniz size duş alma imkanı, orada kalma imkanı sağlıyorlar. Onun dışında da dinler var. Mesela işte Hinduizm var, Budistler var, Müslümanlar var, Hristiyanlar var. Herkes hoşgörülü bir şekilde birbirlerine saygı gösterebiliyorlar. En çok problemi Polonya'da yaşadım diyebilirim. Hani bana mı öyle rast geldi yoksa genel olarak ülkede mi problem var? Çok onu bilmiyorum ama fena şekilde kaldığım 7 günün 4 gününde bir problem yaşadım. Yani insanların ırkçılığıyla maalesef ki işte ya bu sakal ne, kes şunu falan gibi el işaretleriyle beni göstererek falan hareketler yapanlar oldu. Ama genel olarak gezimde çok büyük problemler yaşamadım. İnsanlara karşı zaten ben güldüğümde, gülümsediğimde, onlarla muhabbet etmek istediğimde onlar da bana aynı şekilde aynı pozitif enerjiyle dönüyorlardı. O benim için çok güzel oluyordu yani. Gezilerimde genellikle düşük bütçeyle seyahat ettiğim için özellikle Türkiye'den işte vakumlatarak peynir, zeytin, işte ne bileyim değişik yani kuru yemiş falan o şekilde besinler götürerek gezimin en azından ilk süresini işte ilk 1-2 haftasını diyebilirim bu şekilde idare ettirmeye çalışıyorum. Ama tabii ki oranın lezzetlerinden tadıyorum. İşte mesela çok hoşuma giden Portekiz'de bir beren tatlısı vardı. Prag'da yine orada bir tatlı vardı. O çok güzeldi. Onun dışında Etiyopya'da mesela bununla kahvesi var. Gerçekten denemem gereken bir tat varsa onu deniyorum. İşte meyve suyu olsun falan. Ama Asya ve Afrika'da unutulmaması gereken kesinlikle o ananas, işte avokado, mango tarzı meyvelerin kesinlikle taze sıkılıp içilmesi en önemli noktalardan biri. Onun dışında mesela seyahatlerde işte yeri geliyor su almamız gerekiyor ama ben suyu genellikle restoranlarda, işte kafelerde 1,5 litrelik veya 0,5'lik bir şişe alıp o şeyi o restorandan falan gidip işte su doldurabilir misiniz diyerek istiyorum. Yoksa örnek veriyorum Norveç'te bir su almaya kalktığımda 20 TL gibi bir para vermem gerekiyor. İsveç'te Stockholm'de 3 arkadaş geziyorduk bir gün. Ve böyle balık tutan birkaç kişi gördüm ve şaşırdım yani ne iş var bunların burada balık tutuyor ve böyle yanaştım böyle geldim. Baktım bayağı balık da var aşağıda. Balık diye yaklaştım. Adam dedi oğlum burada ne işiniz var dedi. Ne yapıyorsunuz dedi. Dedim dayı sen ne yapıyorsun nasıl burada balık tutuyorsun hani. Ne alaka dedim yani hani yasak değil mi vesaire bildiğin gölde adam göl de değil yani bir baraj gibi bir yer balık tutuyor. Ondan sonra neyse muhabbet etmeye başladık. Abi dedim ben seni uzaktan gördüm böyle hani şaşırdım falan dedim yani. O dedi ben seni deli sandım dedi falan. Bayağı öyle gülüştük. Ondan sonra baktık böyle bayağı balık tutmuş. Ücreti mukabilinde 2-3 tane balık satar mısın dedik. Adam dedi ya kardeşim ne satmışsın dedi ben size dedi hediye edeyim dedi. Öyle 2-3 kilo neredeyse 2-3 kilo bize balık hediye etti. Hatta o akşam da biz onu balığı beraber arkadaşlarla hazırladık ve yedik. Afrika'daki en güzel seyahatimi Etiyopya'ya gerçekleştirdim diyebilirim.
Ama şans, onun öncesinde de Kenya aktarmalı gittiğim için Kenya'da bir günüm dolu dolu geçti. Yani onlar mesela hayvanat bahçesi gibi bir kültür o kadar fazla yok. Daha çok doğal ortamlarında ziyaret edip hatta besleme şansı bulabiliyorsun. İşte zürafalar normal kendi doğal ortamında ulusal parkta geziyorlar, dolaşıyorlar ama gelip kendiniz elinizle besleyebiliyorsunuz. Yine timsahları görme şansım oldu. Onun dışında yetim fillere ziyaret ettik ve yetim filler tamamen hani her şeylerini, bütün bilgilerini biliyorlar. Onlar hani 7-8 aylık falan filler kendileri besliyorlar. Güzel sütünü, mütünü, biberonla veriyorlar hatta. Etiyopya'da çok güzel bir zaman geçirdim. Hatta ilk gittiğim hafta Ramazan bayramıydı ve Ramazan bayramında yaklaşık yani Etiyopya'nın %50'si Hristiyan, %50'si Müslüman diyebiliriz ve bu hani hoşgörüyle, iki dinin bir arada olmasına rağmen hoşgörüyle mesela Ramazan boyunca yolların kapatılmasına kadar, hani en yoğun işlek caddelerin kapatılmasına kadar Müslümanların rahat bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için güzel bir Etiyopya'nın merkezinde bir ortam vardı Addis Ababa'da, başkent Addis Ababa'da ve bayram sonrası Türkiye'de hiç görmediğim şu zamana kadar ve orada çok ilginç bir şekilde bayram kutlamalarını gördüm. Yani bir anda namaz bittikten sonra insanların bir anda ellerinde işte davul gibi bir şeyle davul çalıp işte ilahiler okuyup güzel bir şekilde bayram coşkusunu yaşamaları çok hoştu benim için. Ben de hatta aralarına girdim. Hep birlikte dans ederek hep birlikte o bayram coşkusunu yaşadık. Etiyopya'nın Harar bölgesinde daha çok böyle birazcık turistik aktivite olmuş ama işte etle bir motosikletle bir Etiyopyalı gidiyor ve onları et vererek çağırıyor ıslıkla. Normal köpek çağırır gibi çağırıyor. Ondan sonra neyse ben de oraya gittim ve orada sırtıma çıkmaya çalışırken yanlışlıkla patisi koluma geldi ve orayı kolumu sıyırdı. Hani kesinlikle saldırmak için değil de daha çok hani kendisi sırtıma çıkmak istedi ve bu şekilde bir bende yara bırakmış oldu. O da bende Etiyopya'dan kalan bir izdir. Doğasını en çok sevdiğim yer Norveç diyebilirim kesinlikle. Özellikle o tırmanışları yaptığımda karşılaştığım manzaralar, fiyort manzaraları benim için çok efsane, çok inanılmazdı. İnsanlarını en çok sevdiğim yere gelecek olursak da Etiyopya, Fas diyebilirim. Yemeklerini en sevdiğim bölge Yemen ve Afgan yemekleri diyebilirim. Tabii bunlarla da otostop çekerken karşılaştığım Afgan abinin beni evine davet etmesiyle oldu. Hani gideyim de bir Afgan restoranına gideyim diye bir düşüncem olmadan bu şekilde otostopun faydasını görmüş oldum. Onun dışında yine Afrika vari, işte Asya vari yemekler hoşuma gidiyor açıkçası. Kültür olarak hani biraz daha soslu, biraz daha acılı, baharatlı yemekler kullansalar da benim hoşuma gidiyor açıkçası. Muhakkak tekrar görmek istediğim yer Fas. Şu zamana kadar 2 kere gittim ama ikisi de benim için bayağı kısa bir gezi oldu. Fakat 3. kez gitmek istiyorum. Bu sefer onu biraz daha geniş yelpazede tutup gitmediğim, görmediğim yerlerini görmek istiyorum Fas'ın. Yola çıkmak isteyenlere özellikle en büyük tavsiyem çantanızın hafif olması. Çanta hafif olacak abi. Yani oraya çadır, uyku tulumu, mat falan koyuyorsun ama onun dışında giyecek kıyafet. Ya bir tane tişört, bir tane gömlek, bir tane pantolon bitti. Yani artı olarak ekstrem şeylere gerek yok. Zaten orada amacın senin kıyafetlerinle bir şova vesaire bir yere gitmiyorsun ki. Yani o gezide seni nasıl rahat ettirecekse, çünkü yeri geliyor 3 aylık 5 aylık gezilere çıkılıyor. Ya bu seyahat süresince 2 tişört hani çok net bir şekilde bir değiştirerek, yıkayarak giyebilirsin. Şimdi seyahatlerde maddi konu tabii ki çok önemli ama bu para bana yetmez değil. Ben bu parayla neler yapabilirime bakmalı insan. Çünkü hani abi ne kadar param var? İşte 100 TL. Ben bu 100 TL'yi nasıl verimli kullanabilirim? Nasıl daha az harcayarak daha fazla yer gezebilirim? Aslında insanın daha çok buna kitlenmesi lazım. Ben öyle düşünüyorum. Yolda karşılaştığım ve tanıştığım çok fazla Türk insan da oldu. Mesela Paris'e gittiğimde
Mevlana kitabı var. Orada bir Aziz abiyle tanıştım. Kendisi gerçekten mükemmel bir insan ve bana da çok güzel şeyler kattı. Çok güzel sohbetimiz oldu. Hatta dükkanın içerisinde saz kursu, ney kursu falan veriyor insanlara. Yine ben memleketim olan Samsun'u ve Samsunspor bayrağını da gittiğim yerlere götürüyorum. Keza işte Etiyopya'da, işte Paris'te, yani Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da farklı yerlerde o bayrağı açıp o insanlarla hatta Samsunspor diye bağırışlarımız da en güzel unutamadığım anlardandı. Şampiyon Samsun. Kırmızı. Şampiyon kırmızı. 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 Lay 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 lay. Seyahatlerimde işte otostop çektiğim zamanlarda, çadır kurduğum zamanlarda, yine bu Couchsurfing kullandığım zamanlarda tanıştığım insanlarla hala arkadaşlığım, hala sohbetim, muhabbetim devam ediyor. Hala sosyal medyadan birbirimizle haberleşiyoruz. Mesela ikinci, üçüncü kez gittiğim yerlerde ilk gittiğimde tanışıp muhabbetimi sürdürdüğüm insanlarla tekrar orada da ikinci, üçüncü gittiğim seferlerde de onlarla sohbet edebiliyorum. Onlarla buluşup muhabbet edebiliyorum. Seyahatlerimde çektiğim fotoğrafları, videoları paylaştığım, bununla ilgili hikayeler yazdığım sosyal medya hesaplarımda Hızlı Gezgin. Bundan sonraki rotada yani belli bir rotam yok ama Amerika kıtasını çok görmek istiyorum. Özellikle güneyinden kuzeyine kadar gezip daha fazla keşfetme arzumu o taraflarda da sürdürmek istiyorum.